Herkese selamlar. Bugün katmer börek videosu ile sizlerle birlikteyim. Öncelikle 2 su bardağı sütümüzü hazırlıyoruz. Onu hafif ılıtacağız. Bardak 200 ml ölçüsü. Ilıyan sütümüzü içine ekliyoruz. 1 maya, 2 tatlı kaşığı tuz. Mayayı erimesi için karıştırıyoruz. 1 su bardağı ayçiçek yağımızı ilave ediyoruz. Ve 3 yumurta, ikisinin sarısı üstüne gelecek şekilde. Biraz hamurumuzu karıştıralım. Aldığı kadar un ilave ediyoruz. Ne çok sert bir hamur olacak ne de ele yapışan bir hamur olacak. Ortası. Hamurumuz yoğruldu arkadaşlar. Biraz da tezgahın üstünde bunu şekillendirelim. Şöyle. Bakın ne sert ne de 12 eşit parçaya. Yani eşit derken illa tartmanıza gerek yok yani. Zaten onlar üst üste geleceği için şöyle elinizle kendi bir ölçünüzü ayarlayabilirsiniz. Mesela bu küçük geldi. Şimdi onların hepsini tek tek şöyle puzzle'lıyorsunuz. Uğraştırmıyor zaten. Hemen yuvarlanıyor. Tepsimizi unluyoruz. Ve hamurları buraya koyuyoruz. Bunlar da sadece rahat açabilmek için burada birazcık dinlenmesi gerekiyor. O kadar. Şimdi sert olduğu için rahat açım yapamazsınız. Biraz dinlendikten sonra akıp gidecek açarken zaten. Üzerlerini şöyle buzdolabı poşetini kestim. Kapattım kurumasın. Böyle bir 15 dakika dinlendirin. Şimdi onları açmak için bir miktar un ama çok az. Unu çok koymuyoruz yani. Daha çok nişasta olacak. Çünkü o zaman çıtır çıtır oluyor. Biraz daha ekleyeceğim nişastayı. Böyle ben fazla koyuyorum. Bana sonrasında da lazım olacağı için. Siz o ayarı ayarlarsınız. Çoğu nişasta, azı un olacak. Şimdi böyle bol nişastalı şekilde hamurlarımızı açacağız. Hamurlarımızı bir pasta tabağı büyüklüğünde açıyoruz. On 12 katı böyle üst üste açacağız. Ve ikinci katımızın 12. hamuru da açılıyor. Şimdi bunlar böyle pasta tabağı büyüklüğünde açıldı ve hazırlandı arkadaşlar. Şimdi aralarını yağlayacağız. Şimdi erittiğim 200 gram tereyağıyla aralarını tek tek yağlıyorum.
12. katı koyuyorum. Onu yağlamıyorum. Ve ikincisine aynı işleme geçiyoruz. Şu şekilde. Tek tek onu da yağlıyoruz. İkinci 12. katımı da koyuyorum ve bunları buzluğa 15-20 dakika hafif donabilmesi için atıyorum. Çünkü çıkardığımda açarken yağlar içinden sıçramasın diye. Buzlukta birazcık dondu. Şimdi rahat açabilmek için ilk bir tanesini alıyorum. Şu şekilde aldım. Şu kenarlarını da şöyle bıçakla alın, hamurun içine sonradan atarsınız. Çünkü bunlar yağ, ziyan olmasın. Şöyle kenara koyalım. Birazdan hamurun içine atacağım. Bunu da un ve nişasta karışımıyla açıyorum. Bunu çok unlamanıza gerek yok. Ara ara unlayabilirsiniz. Yufka büyüklüğünde açıyorsunuz bunu. Bazı yerleri kalın kaldıysa şöyle oklava yardımıyla şu şekilde yapabilirsiniz. Çok ince olmayacak, çok da kalın olmayacak arkadaşlar. Şimdi açtığımız hamuru kesiyoruz. Yalnız unun büyüklüğünü siz kendiniz ayarlayın. Çünkü büyük de açabilirsiniz, küçük de yani kesebilirsiniz. Tabii ki ayarsızlık olabilir. Onları dert etmeyin. Bende de oluyor. Şimdi iç harçlarını koyuyorum arkadaşlar. İç harcını dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben bugün patatesli yaptım. Kıymalı yapabilirsiniz, peynirli yapabilirsiniz. Zaten hamurun kendisi güzel olduğundan için şeyi size bağlı. Yani neyi seviyorsanız onu yaparsınız. Şimdi kalem böreği şeklinde onları sarıyorum. Şu yanlarını şöyle hafif içe doğru getirebilirsiniz. Ben sizler için bunun bir kısmını pişireceğim. Diğer kısmını da buzluğa atacağım. Onun da tarifini vereceğim şimdi size. Şunun yumurta sarısını sürelim ve fırına atalım. İkinci hamurumuzu da o sırada açalım ve orada detaylara devam edelim. Şimdi katmer böreklerimiz fırına gitsin. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci parçayı da açtım ve verdiğim ölçüden bu kadar çıkıyor. 10 tanesi de şu an fırında pişiyor sizlere göstermek için. Şimdi ben bunları buzluğa atacağım. Buzluktan çıkarttığınızda poşetliyorsunuz onları. Şimdiden poşetlemeyin, yapışır birbirine. Buzluğa atın, donsun, poşetleyin. Misafiriniz gelmeden 3-4 saat önce fırın tepsinize diziyorsunuz. Yumurta sarısını sürüp pişiriyorsunuz. Sadece bu kadar. Diyelim ki bir püf noktası daha vereyim. Aceleniz var. Fırının ayarını azıcık açın, içini ısıtın ama hemen kapatın. Ilık olsun yani. Tepsinize dizin. Orada sıcağıyla o mayalansın. Yumurta sarısını sürüp pişirin. Ama anında pişirirseniz içi sert kalır. Öyle bir şey denemeyin. Mutlaka tavsiyem 3 saat mutlaka bekletin. Ya da dediğim gibi fırını ısıtıp o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi pişen katmerlerimizi de göstereceğim. Evet arkadaşlar, katmer böreklerimiz pişti. Denemenizi şiddetle öneririm. Çıtır çıtır efsane bir şey oluyor. Şu an sıcak elleyemiyorum. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.